Hizmet bir vazife, imtihan hizmet yolunun tabii cilvesi. Tekrar etmeme gerek yok. Vazife olduğu için hizmet yaparız. Allah bizi beğenmişse bu yolda imtihanlar kaçınılmazdır, mukadderdir. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ buyuruyor. Bir beldeye bir peygamber gönderdi mi, peygamberle beraber o yeri öyle sarsar, başlarına öyle belalar gönderir, öyle imtihan eder, öyle ırgalarız ki onları, ta safları saf olmayanlardan ayrılsın. Her peygamber için mukadder olmuştur bu. Bir bakıma peygamberin gelmesi ilk devirler için öyle bir iptila, öyle bir imtihan, öyle bir beladır ki, daha ilk defa bazıları bu belaya çarpınca geriye döner gider, imtihanı orada kaybederler. Mekke'deki insanın maruz kaldığı imtihanları hiç düşündünüz mü? Hz. Ebu Bekir bunu Müsameretül Ebrar'da Muhyiddin İbn Arabi'nin nereden almışsa naklediyor. Ebu Ubeyde vasıtasıyla Hz. Ali'ye gönderdiği yerde şöyle anlatır. Ya Ali sen daha çocuktun. Bu işlerin ne demek olduğunu bilmezdin belki. Efendimizin yanında yerimizi aldığımız zaman biz delikanlıydık. Dışarıya çıktığımız zaman içeriye girme emniyetinden mahrum idik. Evlerimize girdiğimiz zaman dışarıya çıkma emniyetinden mahrum idik. Bıçaklar gayz ile bilenir, kılıçlar başımızda nefretle helezonlar çizerdi. Biz bu devirleri idrak ettik. Hakkın müsellemdir ya Ali, Haydar-ı Kerrarsın. Ama bu günleri gördük. Vallahi ya Ali bir yerde nefsin tercih edilmesi gerekirdi ki ben orada nefsimi değil, seni nefsime tercih ettim. Hz. Fatime mevzu konuşulurken Peygamberimizle neseben birleşme, bütünleşme benim hayatta her şeye tercih edeceğim bir yöndü, bir yoldu. Ben orada ya Ali seni nazara verdim, Ali dedim. Ali de denilir insandı. Haydar-ı Kerrar'ım denilecek insandı. Ve o devreyi anlatırken etrafın kandan irinden nehirler olduğunu anlatır. Bu nehirler geçilmeyecek kadar derin olduğu anlatılır. Ve yine Yunus'un diliyle bu yol uzaktır. Er-Risale'ye kaydettikleri gibi menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Nerede boğulacağım belli değildir. İlk defa Nebi ile beraber öyle sarsar. Öyle sarsar ama ayaklarının altına yüzümü süreyim. Başımı bir mücrim kaldırım taşı gibi ayaklarının altına koyayım. O sahabe-i kiramdan Mekke döneminde bir tane dönen insan hatırlamıyorum. Bu ne yürektir, bu ne mertliktir, bu ne dayanmadır, bu ne sabırdır Allah aşkına, bu ne metanettir. Bir tane dönen insan bilmiyorum. Bütün bunları göğüslemiş öbür tarafa geçmişlerdir. Sonra yeni bir planda, bir kuşakta var olma bezmi başlıyor, devri başlıyor. Mukaddes göçle, hicretle ayrı bir devir başlıyor. Nebi kendi köyüne, kendisi için köy olması mukadder köyüne. Kıyamete kadar gelecek gerçek medeniyetin beşiği mübarek Medine'ye. Esas adını unutturup ve Peygamber köyü Medine mübarek adıyla şöhret şiar olacak Medine'ye. Hicret ettikten sonra orada ayrı imtihanlar başlar. Bir taraftan humma ortalığı kasar kavurur. Öbür taraftan Mekke'nin bu soylu insanları Şarkı Anadolu ifadesiyle sığınç gibi her birisi şunun bunun yanına sığınmış, onların yanında geçinmektedirler. Öbür tarafta ticaretle geniş imkanları vardır. Rahat evlerde oturmaktadırlar. Beri tarafta Zurra'ın evine gelip yerleşmişlerdir ama çoluk çocuğuyla beraber oturacağı tek oda bile yoktur. Bir oda bölünmüş belki bir perdenin arkasında, bir kısmında onlar oturmakta, bir kısmında da berikiler oturmaktadır. Keşke mesele sadece bu kadarlıkla olsa bitse, bu kadarlıkla iktifa edilseydi. Humma ortalığı kasar kavurur, o koca Bilal, o güne kadar yapmadığı fedakarlık kalmayan Bilal, Hakkı en gür sesiyle haykıran Bilal ve Bilal denince Allahu Ekber'i gür sesiyle haykıran insanın aklına gelir, işte o Bilal. Medine'de hummayla titrerken Mekke'nin ishirini hatırlar. Otları ağaçları içinde oturacağı bir günü yeniden tahayyül eder ve Mekkeli müşriklere lanet yağdırır. Allah cezanızı versin der. Bizi köyümüzden çıkardınız der. Öyle sarsılır. Biz bu ilk devrin
Medineliler arasında dahi bir tane dönen insan görmüyoruz. Sabırla her şeyi karşılar, her şeyi göğüslerler. İmtihan hak yolunun ilk şeyidir. Belalara, musibetlere maruz kalma ilk cilvesidir. Hak yolunda hizmet vazife, hak yolunda 1001 belaya maruz kalma o yolun cilvesidir. 50.000 defa eleneceksiniz. Elmas kömürden ayrılacak. Hamlar haslardan ayrılacak. Elif, lam, mim, hasiben nas en yutreku en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn. Size esrarengiz bir şey anlatacak, sırlı bir şey anlatacak. Onun için işin kapısını şifreyle açıyor. Elif, lam, mim. Bak dikkat edin. Ahasiben nasu en yutreku en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn. İmtihana tabi tutulmadan iman ettik demekle salıverileceklerini mi zannediyorlar onlar? İman ettik, amel ettik, namaz kıldık, sonra fitneye maruz kalmayacaklar. Sonra ehli dalaletten ve ehli küfürden tazik görmeyecekler. Sonra tarassuda tabi tutulmayacaklar. Sonra bir şakinin takip edilmesi gibi sokak ve sokak takip edilmeyecekler. Sonra konuşmaları, bantları alınmayacak. Sonra davranışları kendilerini hesaba çekilmek üzere bir deftere kaydedilmeyecek. Sonra onlar için şu makamda, şu makamda, şu makamda dosyalar tutulmayacak. Adi insanlar muamelesine tabi tutulmayacaklar. Kendi yurtlarında ve vatanlarında parya gibi yaşamaya maruz bırakılmayacaklar. Mümkün değil. Allah başka bir yerde kasemle anlatıyor. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Size kasemle teminat veririm ki sizden evvelkiler de böyle iptila ettim. Onları da imtihana tabi tuttum. Ta kendi aralarında, kendi görüşleri altında, kendi idrak ve şuurlarının ışığı altında, taifler altında sadıklar mı, değiller mi ortaya çıksın diye. Sadık, sadık olmayandan ayrılacak. Sadık, münafıktan ayrılacak. Vefalı, vefasızdan ayrılacak. Onun için hizmet bir esas terk edemeyiz. Bela ve musibetlere maruz kalma, sarsılma ilk planda, bu da bir cilvedir, bundan da kurtulmamız mümkün değildir. Hele şefkat tokatı olarak devam ve temadileri bunların o kadar kaçınılmazdır ki hemen her gün başımıza bu kabil bir kısım şeyler gelir. El verir ki bunları Rabbimizden bilelim ve günahlarımıza kefaret sayalım ve inşallah günahlarımıza kefaret oluyordur. Bana sorulan şey içinde o yok. Olsaydı bazı şeyler diyebilirdim ama şu kadarını diyeyim. Zaten Rabbimizin bu yüce davasını sadece temizler, nezihler, paklar götürecektir. 1. Davanın kutsiyetine mahtuf bir şeydir. Dava havzu Kevseri içine giren arkadaşlarım kesbi nezahet etti, meleklere dur parlaklığımla ben bir adım daha ileri atacağım diyecek hale geldiler. Bir bu mana. 2. Fıtratlar selim, ruhlar temiz, dava mukaddes, dava insan arıyordu, bu insanlar da dava arıyordu, kutuplar tuttuğu için birleştiler. İster olsun, ister olsun. İkisini de öper başıma korum. Birisi bir gün bir müjdeyle gelmişti bir arkadaşı için. Diyordu ki bütün çıplaklığıyla, vüzuhuyla gördüm kainatın efendisini. Buyurdular ki falan bizdendir. O falan da şöyle düşünüyordu. Eğer bu hakikaten nesebi, nesesülbünden soğunun bu cana minnet. Öyle değil de Hz. Ebu Bekir'e Salman-ı minne ehle beyti dediği gibi. Böyle bir benden diyorsa o da cana minnettir. O da cennet, bu da cennettir. Ve benim kardeşlerim o da cennet, bu da cennet. Bu yollardan hangisine düşerlerse cennetlerden ikisinden birine düşmüş olacaklar. Çarşının, pazarın pisliğinden Rabbim onları çıkarmış, kendi davasına hizmet havzu Kevseri için atmış, arındırmış, yıkamış, temizlemiş ve sonra meleklerin gıpta edeceği bir kuşa ulaştırmış. Veya davanın temizliği, nezaheti, kardeşlerimizin temizliği ve nezaheti kuşak tuttuğu için, kutuplar tuttuğu için, aynı frekansın insanları olduğu için Rabbim bunları birleştirmiş. Bu davayla bu insanları birleştirmiş. Yüce ve temiz davaya nezih insanları hizmet ettiriyor. Rabbim bu nezih hizmette nezih arkadaşlarımızı sonuna kadar hizmete muvaffak eylesin.